Günaydın herkese. Bugün sizinle birlikte Yunanistan'ın en tatlı adalarından bir tanesi olan Meis Adası'na gideceğiz. Arkadaşlar 2 tane firma var Meis'e gitmek isterseniz. Bir tanesi Meis Express, bir tanesi Kahramanlar. Çok fark edeceğini düşünmüyorum. Ben Kahramanlar'la gidiyorum. Sabah 9:30 gibi kalkıyor. İnanılmaz sinek var bu arada karşıda. Şimdi geliyorsunuz, 1 saat önce check-in'inizi yapıyorsunuz. Lütfen yurt dışı çıkış harcınızı önceden ödemeyi unutmayın. Çünkü burada sistem geç açılabiliyor ve ödeyemeyebiliyorsunuz. Sonrasında Kaş Deniz Hudut Kapısı var. Mini minnacık, aynı Kaş gibi. Buraya geliyorsunuz. İçeriye giriyorsunuz. Pasaport kontrolünden geçip teknenize biniyorsunuz ve 20 dakika sonra Yunanistan'ın en küçük ve tatlı adalarından bir tanesindesiniz. Şimdi ben pasaport kontrolüne doğru ilerliyorum. Sabah 9.30'da teknemiz Kaş Deniz Hudut Kapısı'ndan hareket ediyor ve 20 dakika sonra sizinle birlikte Meis'e varıyoruz. Öncelikle size Meis hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Biz adaya Meis diyoruz. Yunanlılar ise Megisti ya da eski ismiyle Castellorizo. İtalyanların hakimiyeti altındayken bölgeye Castelrosso yani Kırmızı Kale denmiş İtalyanca. Tarihi boyunca stratejik konumundan dolayı Akdeniz'de hakimiyet kuran devletler bir adayı ele geçirmek istemiş. Bu sebeple oldukça renkli bir mimariye sahip. Romalılar, Bizanslılar, Rodos şövalyeleri, Memlüklüler, Osmanlılar tarafından idare edilen adada en son çıkan büyük yangın nedeniyle neredeyse taş üzerinde taş kalmamış. Fakat yeniden inşa ettikleri bu şahane adada yine de tarihin esintilerini görmek mümkün. Meis ile ilgili ortalıkta maalesef oldukça fazla yanlış bilgi dolanıyor. En üzücü kısmı ise bunu seyahat influencerlarının daha çok yayıyor olması. Ben şimdi size yanlış bilinen gerçekleri birazcık anlatacağım. Öncelikle YouTube'a baktığınız zaman vizesiz gidilen ada olarak bahsediliyor Meis. Fakat bu yanlış bir bilgi. Bütün Yunan adalarına vize zorunlu. Meis'e de aynı şekilde. Fakat 6 adadan bir tanesinde olduğu gibi Meis'te de kapı vizesi almak mümkün. Bu sebeple kapı vizesiyle adaya seyahat edebiliyorsunuz. İkinci yanlış bilgi ise adada araç kullanımının yasak olduğu. Ada oldukça küçük. Bir ucundan bir ucuna gitmek sizin için yürüyerek 15 dakika sürecek. Ve evlerin bulunmadığı kayalık bölgelere de tekneyle ulaşım mümkün. Bu sebeple araba pek kullanılmıyor. Fakat araba kullanmak yasak diyemeyiz. Şimdi size adayı nasıl gezeceğinizi anlatacağım. Eğer benim gibi günübirlik gittiyseniz oldukça kısıtlı vaktiniz var. Gece kalıyorsanız daha çok yeri görme fırsatınız olacak ama ben size günübirlik bir tur yapmak istiyorum. Birçok yerde Mavi Mağara veya St. George Adası'na gidilmesi gerektiği söyleniyor. Ama dediğim gibi günübirlik gidecekseniz bunları gezecek kadar vaktiniz olmayabilir. Bu durumda ya Mavi Mağara'ya gideceksiniz ya da adanın güzel sokaklarını gezeceksiniz. Ben ikinciyi tercih ettim. Çünkü benim için bu kadar güzel bir adanın ara sokaklarını gezmeden dönmek oldukça eksik kalacaktı. Tekneden indikten sonra küçücük bir gümrük binasına geliyorsunuz ve pasaport kontrolünden geçiyorsunuz. Ondan sonra zaten dediğim gibi adanın bir ucundan diğerine yürümek maksimum 15 dakikanızı alıyor. Size bu oyuncağa benzeyen evlerle ilgili bazı bilgiler de vermek isterim. Dediğim gibi büyük bir yangın çıkıyor ve adanın büyük bir kısmı yanıyor. Şimdi yeniden inşaat sürecine başladıklarında da bir takım kurallar koyuyorlar. Bu kuralların başında daha önce inşa edilen evlerin temellerinin olduğu yerlere inşaat yapılması geliyor. İkinci kural ise bölgede kazı yapılıyor ilk olarak ve bir arkeolog gelerek o bölgede herhangi bir tarihi eser olmadığını teyit ediyor. Bu sayede inşaat yapabiliyorsunuz. İşte bu kadar tarihlerine düşkünler ve bu kadar önem veriyorlar memleketlerine aslında. Bir diğer kural ise siz evinizi inşa ederken ne renge boyayacağınızı soruyor olmaları. Bölgede bulunan diğer binalarla uyumsuz bir renk kullanmanız imkansız. İşte bu yüzden bu kadar güzeller. Şimdi size Meis ile ilgili bir farklı bilgi daha vermek istiyorum. Bakın burada ne yazıyor? Australian Friends of Castellorizo. Avustralya ile ilgili çok sayıda referans göreceksiniz birçok yerde. Bunun bir sebebi var. Şimdi 1. Dünya ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra burası yanıp neredeyse kül olduktan sonra birçok Meisli Avustralya'ya gidiyor. Ve Meis'in nüfusunun çok büyük bir kısmı Avustralya'da yaşamaya başlıyor. Enteresan bir bilgi daha almıştım. Şimdi Avustralya biliyorsunuz bizim
yani biz kuzey yarımküredeyiz. Avustralya güney yarımkürede. Yani bizim tam tersimiz oluyor. Dolayısıyla bizde kışken onlarda yaz oluyor. Şimdi Mace'liler yılın 6 ayı burada, 6 ayı da Avustralya'da yaşıyorlarmış. Bunun sebebi de işte 12 ay boyunca yaz yaşamak için. Dolayısıyla Avustralya'ya ilişkin çok sayıda burada referans göreceksiniz. Şimdi buranın en önemli kiliselerinden bir tanesine gidiyoruz. Adadaki en büyük kilise olan St. George Kilisesi'ne geldik şimdi sizinle birlikte. Buradaki fresklerin güzelliği inanılmaz. Ben sanat tarihine olan ilgimden dolayı size fresklerle ilgili kısa bir bilgi vermek isterim. Yaş sıva üzerine veya ahşap üzerine yapılan resimlere, boyama tekniğine fresk diyoruz. Ve burada fresk örneklerinin en güzellerini görmeniz mümkün. Erken Hristiyanlık döneminde halkın okuma yazma oranının düşük olması sebebiyle İncil'deki sahneleri resmederek halka aslında öğretmeye çalışıyorlar. İşte fresklerin ve ikonaların asıl yapılış amacı budur. Kiliseye giriş ücretsiz. Rahatlıkla girebiliyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman St. George Kilisesi'ni gezmenizi mutlaka öneriyorum. Bayağıdır adanın içinde yürüyorum. Şimdi oturup bir şeyler yemek istiyorum. Buraya geldim. Burada manzarası şahane, çok güzel. Bunların böyle bizim böreğimiz gibi bir şeyleri var. Feta cheese, yani feta peyniriyle yapıyorlar. Biraz onlardan yiyeceğim. Sonra bir de buradaki tatlıları göstermek istiyorum size. Bakın efsane görünüyor. Kahvaltı için bir cheese pie ve bir espressoya 6 euro verdim. Kahvaltıdan sonra ara sokaklarda gezmeye devam ediyorum. Mace'de benim en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi herkesin evinin önüne koyduğu şezlonglar oldu. Hemen 2 basamakta denize iniyorlar ve rahatlıkla güneşleniyorlar. Bu doğallık benim için gerçekten vazgeçilmez. Ara sokaklarda yürürken işte kendinizi bir anda bu şahane deniz manzarasında buluyorsunuz. Bu önerimi mutlaka not edin. Geldiğinizde durmadan video ve fotoğraf çekmek isteyeceksiniz. Dolayısıyla yanınıza mutlaka bir powerbank alın derim ben. Mace'de çekilmiş bir film var, Mediterraneo. Bunu hemen hemen herkes biliyor. İşte bu filmin çekildiği otel tam olarak burası. Bu şahane yapının önünden denize girip güneşlendim. Artık daha ne olsun. Ben bir gece kalmadım ama kalmak isteyenler için burası kesinlikle önerilen bir otel. Yürümeye devam ediyoruz. Bir sonraki durağımız ise adanın en çok bilinen otellerinden bir tanesi olan Megiste Otel. Bu otelin bahçesinden yürüyorsunuz, tam deniz kıyısından ve hemen hemen hiç kimsenin bilmediği bir yere çıkacağız biraz sonra sizinle. Ama öncelikle bu oteli de öneriler arasında belirtmek isterim. Sizi çok az kişinin bildiği bir yere getirdim Mace Adası'nda. Bakın bunlar taşa oyulmuş heykeller. Az önce gördüğümüz o heykelleri yapan yaşlı bir amcamız var burada. Bu arada işte bakın şurada, yani dedemin aynısı, inanılmaz benziyor. Çok şaşırdım ve biraz da duygulandım açıkçası. Bakın karşıdaki baykuşun güzelliğine. Burası da işlerini yaptığı yer. Yerdeki bu desenler falan efsane gerçekten. Bayıldım ben buraya. Mace'in insanları size Akdeniz'in sıcaklığını kesinlikle hissettirecek. Hemen sohbete başlıyorlar. Hatta birçoğu kahve ikram etmek istiyor. O yüzden kendinizi dostların arasında hissediyorsunuz. Az önce de dediğim gibi mesela burası bir ev ve hemen evinin önünden denize girmek için 2 tane basamak koymuş Mace'li arkadaşımız. Buradan denize giriyorlar ve burası liman olmasına rağmen deniz inanılmaz berrak, tertemiz. Mace'de denize girmek için çok fazla alternatif var. İsteyen St. George Adası'na gidebilir. Fakat bana kalırsa hiç de uzaklara gitmeye gerek yok. Gördüğünüz gibi herhangi bir yerden rahatlıkla denize girebilirsiniz ve bu berrak Akdeniz'in tadını çıkarabilirsiniz.
Adanın diğer tarafına doğru yürüdüğünüz zaman görmeniz gereken birkaç yer var kesinlikle. Bunlardan bir tanesi arkeoloji müzesi. Ben arkeoloji müzesine gitmek istedim fakat maalesef kapalıydı. Ne zaman açılacağına dair de bir bilgi bulunmuyordu. Hemen sonrasında bölgenin en ünlü yerlerinden bir tanesi olan Castel Rosso'ya çıkmanızı öneririm. İşte buradan şahane bir Meis manzarası izleyeceksiniz. Hatırlarsanız videonun girişinde size Meis Adası'nın tarihinin M.Ö. 4. yüzyıla kadar gittiğinin bilindiğini söylemiştim. Şimdi biliyorsunuz ki M.Ö. 4. yüzyıl, hatta M.Ö. 2. 1. yüzyıllara kadar bu bölgelerde Likya medeniyetlerinin hüküm sürdüğü bilinen bir gerçek. Dolayısıyla burada da bunun şahane bir örneğini görüyoruz. Bir Likya tipi mezar anıtı var burada. Likyalılar, daha önceki videolarımda, içeriklerimde göreceksiniz mutlaka. Likyalıların bildiğimiz gibi mezarlara büyük önem verdikleri bilinen bir gerçek. Kendileri için kıymetli olan kişiler için de bu şekilde ana karaya oyma şeklinde mezarlar yapıyorlar. Kaunos'ta, yani Dalyan'da da gördüğümüz gibi bu harika bir kaya mezar örneği ve orada da olduğu gibi oldukça yüksekte, şöyle şahane bir ada manzarasına nazır bir Likya anıt mezarını da Meis'te görmemiz mümkün. Evet arkadaşlar, arkeoloji müzesinin olduğu alandayım şu anda. Arkeoloji müzesini ben sadece pazartesi kapalı zannediyordum. Fakat nedenini belirtmemişler, bir sebepten dolayı bir süreliğine kapalı olacak, daha sonra tekrar açılacak diye bir yazı koymuşlar. Aklınızda bulunsun. Likya mezar anıtına doğru giderken bu müze, arkeoloji müzesi, yani geldiğinizde şansınızı denersiniz, açılmış olursa görmüş olursunuz. Castel Rosso Kalesi'ne tırmandık. Birlikte Likya mezar anıtını gördük. Arkeoloji müzesinin önünden de geçtik. Şimdi artık yeniden adanın merkezine, deniz kıyısına inme vakti geldi. Ama önce şu şahane manzaraya birlikte bakalım derim. Yukarıdan görüldüğü üzere bölgede aynı zamanda bir Osmanlı Camii de var. Vaktiniz olursa mutlaka uğramanızı öneririm. Neredeyse hiç durmadan gezdim. Artık karnım acıktı. Mutlaka Yunan adasına geldiğimde yaptığım bir şey var. Mitos bira içerim ve mutlaka souvlaki yerim. Ayrıca bana kalırsa ev patatesi dünyanın en şahane yemeği. Souvlaki'nin yanına Yunanlılar tabii ki de ev patatesi kızartması getirecekler. Onun da tadına bakmadan dönmek istemem. Hızlı gezmeme rağmen saat artık 3:45 oldu. Saat 4'te teknenin kalktığını göz önünde bulundurarak pasaport kontrolüne gittim. 4'te maalesef bu şahane güzellikteki adaya veda ettim. 4'ü 20 geçe Kaş'a varmıştım. Ben Meis'i gerçekten çok sevdim. Umarım sizin de yolunuz düşer ve gidersiniz. Eğer içeriği beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.